Çamaşır makineniz eskisi gibi sessiz çalışmıyorsa, artık daha sesli çalışmaya başladıysa sorun bilyededir arkadaşlar. Yani rulmandadır. Rulmanın artık değişme zamanı gelmiştir. Rulmanın dağıldığını nasıl anlarsınız? Bakın, kapağı açtık. Buradan tuttuğumuzda şöyle bir sallıyoruz. Şöyle dinleteceğim. Bakın. Hemen parmaklarımla sallıyorum. Artık beni değiştir diyor rulman. Şimdi bu makine 10-15 yıllık bir makine. Makinemizi sökmeye başlayacağız. Kazan kesimini yapacağız ve rulmanını değiştireceğiz. Sonrasında ilk günkü gibi tıkır tıkır çalışacaktır arkadaşlar, sessiz bir şekilde. Normalde bu işlemi dışarıda bir ustaya yaptırmak isteseniz 2-3 bin lira maliyet oluyor. Biz bunu tahminen 300-400 lira gibi bir fiyata makinemizi yenileyeceğiz dostlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Her çamaşır makinesinin üst kapağını sökmek için iki tane vidası vardır. Sağ ve solda. Gördüğünüz gibi. Bunları sökerek başlıyoruz. Genellikle çamaşır makinesinin üst kapağındaki vidaları söktükten sonra hemen tutup sadece geri çekersiniz ve kapak çıkar. Fakat bazı modellerde şu şekilde oluyor. Şimdi buradan kaldırıyorsunuz yukarı. Evet, kaldırdık. Sonra azıcık ileri veriyorsunuz ve kapak çıkıyor arkadaşlar. Makinemizin üst kapağını açtık. Burada görmüş olduğunuz ağırlık taşını söküyoruz. Dostlar, herhangi bir şeyi sökerken eğer ilk defa söküyorsanız fotoğraf çekin. Her şeyi. Hangi soket nereye bağlı? Hangi soket nereye bağlı? Hangi hortum nereye bağlı? Bunları sonradan karıştırmamak için sökmeden önce her şeyi fotoğraf çekin. Sonra sökmeye başlayın. Bu şekilde daha kolay sökebilirsiniz. Taşı kenara alıyorum. Ağırlık taşı da bu şekilde kenara alıyorum. Ön kapağı sökebilmemiz için burada yine sağda ve solda birer tane vida var. Onları sökerek devam ediyorum. Tamburu ön kapağa bağlayan buradaki plastiği çıkartacağız. Onun için de buradaki yayı ve teli çıkartmamız gerekiyor. Buradaki yayı hemen bir düz tornavida yardımıyla şuradan altından, tam yayın altından girip hafifçe tutup çıkartıyoruz. Yayı da çıkardığımıza göre buradaki plastiği hafifçe çekerek yerinden çıkartıyoruz. Evet, plastiği yerinden çıkarttık. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Önce sabunluğumuzu çıkartıyoruz. Sabunluğu sonuna kadar çektik. Burada yumuşatıcı bölmesi var, görüyorsunuz, mavi. Burada bunun tırnağı var. Tırnağını basıp yavaşça çekiyoruz ve yerinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar, bu modelde ön kısım 3 parça. Şimdi öncelikle sabunluğumuzu çıkarttık. Şimdi bu üst parçayı tamamen yerinden çıkartmamız lazım. Sonra altı çıkartacağız burayı. En son bu ön parçayı çıkartacağız ve kazana ulaşacağız. Bu üst bölmeyi sökebilmemiz için 3 tane burada tırnak var. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü de burada köşede. Bu tırnaklara elinizde ya da düz tornavida ile basın. Sonrasında burada da bir tane yıldız vida var. Bu makinede çürüdüğü için şu anda yok. Bunları söktükten sonra görüyorsunuz, bakın. Evet, görüyorsunuz. Kapak boşa çıkıyor. Kapağı çekmeden önce arkadaki soketleri sökmemiz gerekiyor. Evet dostlar, üst kapağı sökmeden önce burada soketleri var.
Soketlerde de tırnak var dostlar. Tırnağına basarak hafif çektiğinizde zaten kendisi çıkıyor. Çok zorlamanıza gerek yok. Zaten eski aletler olduğu için, eski makineler olduğu için hassas davranırsanız bir hata yapmadan, bir şey kırmadan rahatça çalışabilirsiniz. Eğer buradaki soketleri sökmeden bu üst kapağı çekip çıkartmaya çalışırsanız burada özellikle bu derece ayarı olan yerde görüyorsunuz soket var dostlar. Bu soketi çıkartmadan üst kapağı çekip çıkartmaya çalışırsanız burayı kırarsınız ve bunu da bulamazsınız ya da almak zorunda kalırsınız. Evet dostlar, soketleri söktüğümüze göre artık üst kapağı şöyle hafif sağ ve soldan tutarak çekebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz akşam saat 11 olmasına rağmen hava gerçekten çok sıcak ve o kadar emek veriyorum dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Olursanız çok sevinirim. Sayfamızda Ercan ailesi olarak gezi vloglarımız olacak. Onun dışında böyle tamir videoları olacak. Pratik işler videoları olacak. Serisi olacak daha doğrusu. Onun için Ercan ailesini takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi hatta paylaşırsanız da süper olur. O zaman devam edelim. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Alt kapağı sökmek için gider kapağını açıyoruz. Burada bir tane vidamız var. Evet, o vidayı söktük. Vidayı söktük. Şimdi burada tahliye hortum var görüyorsunuz. Bunun kapağını çıkarttık. Buradan hortumu geri itiyoruz. Sol taraftan düz bir tornavidayı şöyle sokup tırnağını bastırıyoruz ve kapağı çekip çıkartıyoruz. Orta kapağı sökmek için ilk başta alttaki 3 tane vidayı söküyoruz. Şimdi üstteki 2 tane vidayı söküyoruz. Vidaları söktüm. Kapağı tutup hafifçe aşağı doğru bastıracağım. Sonrasında kapağı çekmiyoruz. Burada açma kapama mekanizmasının bir soketi var. Onu çıkaracağız. Sonrasında kapağı tamamen çıkarabiliriz. Evet, soketi çıkarttım. Şimdi kapağı kenara alabilirim. Ön kapakları söktükten sonra makine bu şekilde gözüküyor. Şimdiki işlemde burada gördüğünüz ağırlığı sökeceğim ama onun için makineyi azıcık geri yatırmam gerekiyor ki buradaki ağırlığı rahat sökebileyim. Makineyi geri yatırdım. Şimdi ağırlığı sökmeye başlıyorum. Aliye motorunun 3 tane vidası var. Onları söküyoruz. Vidaları söktükten sonra burada zaten yerleri var dostlar. Hafifçe sola çevirerek çekip yavaşça çıkartıyoruz. Bu motorun hortumlarını çıkartacağız pense yardımıyla. Tahliye motorunun hortumlarını çıkartmadan önce böyle bir tane kap hazırlayın. Mutlaka her makineyi sökerken az biraz da olsa su akacaktır. Bir yere su akmasın.
Değerli dostlar, bu tahliye pompasını şimdi söktüm. Aslında bunda bir işim yok ama hazır makineyi sökmüşken tahliye pompası ve tahliye sistemlerini, hortumlarını falan güzelce bir temizleyeceğim. Eğer makineniz kokuyorsa, kokma yapıyorsa, yıkadığınız çamaşırlar temiz kokmuyorsa bu tahliye hortumlarını, giderlerini söküp temizlerseniz o kötü koku ortadan kalkacaktır. Tahliye motoruna bağlı olan siyah hortumu söküyoruz. Eğer çamaşır makineniz sıkma yapmıyorsa ve F5 hatası veriyorsa su tahliye sisteminde bir sorun var demektir. Makineyi şöyle hafifçe geriye yasladığınızda alttan bile baksanız, makinenin altından bile yatıp baksanız bu siyah hortum var her makinede. Bunu sökün. Zaten tıkalı ve pis olduğunu göreceksiniz. Bunu güzelce temizleyin. Sonrasında burada her makinede tahliye pompası var. Bu siyah hortum tahliye pompasına bağlanıyor. Eğer siyah hortumda ya da bu tahliye pompasında bir tıkanıklık varsa makineniz sıkma yapmaz ve F5 hatası verir. Asla F5 hatası verdiğinde asla hiçbir şekilde makinenizi çalıştırdığınızda dönmez, yıkama yapmaz, su almaz, hiçbir şey yapmaz. Her makine çalıştırdığınızda önce içinde bulundurduğu pis suyu tahliye eder. Eğer burası ya da siyah hortum tıkalıysa tahliye olmaz arkadaşlar ve makineniz asla hiçbir şekilde çalışmaz. F5 hatası aldığınızda ya da makineniz sıkma yapmadığında mutlaka ama mutlaka bu siyah hortumu sökün ve buradaki tahliye pompasını söküp temizleyip taktığınızda makineniz tıkır tıkır çalışacaktır ve makinenizde kokan kötü koku kalkacaktır. Artık çamaşırlarınız daha temiz, daha güzel kokacaktır. Şimdi kasanın amortisörlerinin bağlantısını sökeceğiz. Onun için de burada gördüğünüz gibi amortisörün pimi var. Pimde de bir tane tırnak var. Onu pense ya da karga burun yardımıyla ya da basabiliyorsanız tırnağınızla, parmağınızla basıp bu pimi diğer tarafa ittireceğiz. Sıkı olabilir. Gitmiyorsa tırnağını sıktıktan sonra hafifçe bir şeyle vurabilirsiniz. Evet, tırnağını bastım. Pimi azıcık geri ittim. Şimdi pense yardımıyla yavaşça çekip çıkartacağım. Evet. Şu şekilde çıkarttım dostlar. Tırnağı da burada. Tırnağına basmazsanız eğer pimi çıkartamazsınız. Hızlıca diğer pimleri de çıkartayım. Sonra devam edelim. 3 pimi de çıkarttım. İşleme devam. Bu makinede 3 tane amortisör var. Sol tarafta 2 tane. Sağ tarafta bir tane olacak şekilde 3 tane koymuşlar. Burada sağ ve soldaki birer tane 2 amortisör sağlam. Fakat bu patlamış dostlar, gördüğünüz gibi. Neredeyse boşta inip çıkıyor. Bu böyle, şöyle göstereyim. Bu böyle sert olması lazım. Evet. Normalde amortisör böyle sert olması lazım. Bakın. Yani kolaylıkla aşağı yukarı gelmemesi gerekiyor. Ama buna baktığımızda bu patlamış arkadaşlar. Evet, tek parmağımla bile bakın. Tek parmağımla bile aşağı yukarı indirebiliyorum. Bu amortisörümüz patlak. Amortisörleri de söktüğümüze göre makineyi düzeltiyorum. Kazanı önden çıkartacağımız için çıkarırken takılmaması gerekiyor. Bu parça burada olursa takılır. Basıyorum. Yukarı kaldırıyorum.
ve bu parça çıktı. Gördüğünüz gibi boşta. Bunun şuradaki hortum bağlantısını söküyorum. Nazik olmaya çalışıyorum. Hafifçe. Bu hava bağlantısı dostlar. Buradan su gelmiyor. Şimdi bunu çıkarttık buradan yerinden. Bu kapak kilidi için burada soketi var. Şuraya monteli oluyor. Bu klipslidir. Bunu buradan çıkartırsanız şu şekilde kablo boşa çıkıyor. Kabloyu şöyle yukarı alıyorum. Soket kablosunu da yukarı alıyorum. Evet, aldım. Kazanın ön tarafı boş olması lazım ki rahat çıkarabilelim. Her makinede sabunluk kısmı çürümeye başlar. Buradan su alır, su aktığı için su alır ve genellikle her makinede burası böyle çürümeye başlar. Şimdi burada iki tane vidası var. Bunları sökmemiz lazım. Ama vidalar gördüğünüz gibi küf tutmuş. Önce bu küfü temizleyeceğim. Sonra vidaları sökmeye çalışacağım. Sökülmezse eğer küften dolayı kesmek zorunda kalacağım. Gördüğünüz gibi burası yoğun pas içindeydi. Kazıdım burayı. Şimdi pas sökücü falan sıktım. Birazcık bekleyeceğim. Bakın vida burada. Vidadan geriye hiçbir şey kalmamış. Tamamen pas içinde. Kesmemiz gerekecek. Dostlar buradaki vidayı küflendiği için sökemedim. Ne yapacağım şimdi? Sabunun vidayı tutan plastiğini keseceğim. Çakmakla bıçağı ısıtarak keseceğim. Sonrasında kestiğim parçayı plastik kaynakla tekrar yapacağım. Bu vidayı da bu şekilde yenileyeceğim. Yerine takacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkarttık. Sıra buradaki hortumları çıkarmakta. Şimdi hortumu çıkartıyoruz. Sabununu çıkartıyoruz yerinden. Şöyle kazanı açıp bastırıyorum. Ve sabununu çıkarttık. Boruya bağlı arkadaşlar. Onu da şuradan çıkarttık. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Genelde sabunun içi makinelerde böyle pis oluyor. Onun için de makineniz kokma yapıyor. Bunları yerine takmadan önce hepsini temizleyeceğim. Ve daha iyi bir şekilde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu küflü olan yeri hemen zımparalayacağım. Küfünden kurtaracağım. Sonra elimde olan sprey boyayla beyaza boyayacağım. Hem daha güzel olacak, hem küflenmenin birazcık önüne geçmeye çalışacağız. Hem de uzun yıllarca hizmet vermeye devam edecek. Ön tarafındaki sökülecek yerler bitti. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arka kapağı söker sökmez burada rumanın iç ve dış rumanın dağıldığını
ve kazandaki suyun yavaş yavaş buradan çıkıp aktığını görebiliyorsunuz. Küf tutmuş, iz yapmış. Bakın. Gördünüz mü? Rumman gidik. İlk olarak motorun kayışını çıkartıyoruz. Bunu da yavaşça şöyle bir elinizde kendinize doğru çekerek diğer elinizde de kayışı çevirerek rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bakın. Çok kolay. Şimdi ise burada çamaşır makinesinin rezistans elektrik bağlantılarını söküyoruz. Topraklamayı da söktük. Bir de burada motorun elektrik bağlantısı var. Soket. Onu da söküyoruz. Sağ sol yaparak yavaş yavaş çıkacaktır. Evet, çıkarttık bunu da. Burada kabloları klipsle tutturmuşlar. Klipsi kesiyorum. Bu fabrikasyon bir klips değil. Bu arada ya sonradan atıldı ya da tamir olduysa, tamir gördüyse tamir yapan ustanın attığı klips arkadaşlar. Evet, klipsi çıkarttık. Şimdi burada fabrikasyon bir klips var. Penselle tırnağına basarsanız hemen gelecektir. Gördüğünüz gibi. Tırnağına bastık ve çektik. Rumman dağıldığı için buradan kazanın içindeki su yavaş yavaş damlamış zamanla. Burası küf tutmuş gördüğünüz gibi. Bu da rummanın bozulmasından kaynaklanıyor. Şöyle de bir sorun var. Buradan az az damlayan su bu sokete gelmiş. Şöyle göstereceğim. Oradan rummandan gelen yavaş yavaş damlayan su buraya sokete gelmiş. Ve burada bir kısa devreye yol açmış. Şimdi bunu da tamirini yapacağız. Ne yaptık? Öncelikle kayışı çıkarttık. Sonra aşağıda makinenin rezistans elektrik bağlantılarını söktük. Sonra motorun elektrik bağlantısını söktük. Ne kaldı geriye? Burada kazandan buraya gelen basınç hortum var. Yumuşak. Bunda kelepçe yok. Bunu yavaş yavaş zorlanmadan nazikçe çıkartıyoruz. Evet, bunu da çıkarttık. Aynı hortumdan burada da var. Bunu da yavaş ve nazikçe bir sağ bir sol yaparak çevirerek çıkartıyoruz. Bakın yavaş yavaş, hiç acelemiz yok. Bu da geldi. Şimdi kazanımız çıkartmaya hazır. Onun için tekrardan ters çevireceğim. Yanınızda birisi varsa isterseniz kazanı yaylarından çıkardıktan sonra üstten ya da önden çıkartabilirsiniz. Yanınızda kimse yoksa bu şekilde makineyi yavaşça öne doğru yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi tek kişi bile bu işi gayet güzel yapabiliyoruz. Evet, makineyi yatırdık. Şimdi gördüğünüz gibi rahatça yaylarını çıkartıyorum. Normalde kazanın her şeyini söktükten sonra tek kişi çıkarabilirsiniz. Fakat bu kazanın yaylarının girişi biraz farklı. Onun için eğer tekseniz mutlaka yere bu şekilde yatırın ve rahat bir şekilde çıkarın. Burada kısma bir öpücük veriyorum. Kazanın üstünde kalan son hortumları da söküyorum. Kazanı keserken zarar görmesinler diye. Şimdi motorun vidalarını söküyorum. Kenara koyuyorum. Burada yavaşça kasnağı yumultmadan güzel bir şekilde somunu söküyorum. Penseden yardım aldım. Araya soktum penseyi. Sonra yavaş yavaş somunu söküyorum. Burada sabunluktan gelen temiz su hortumunu da söktüm. Son olarak burada körüğün yayının altına bir düz tornavida söküyorum ve yavaş yavaş yayı açarak esnetiyorum.
ve çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra kürüyü yavaş bir şekilde elinize çekerek çıkartabilirsiniz. O zaman kazanı kesmeye geçelim. Dekopaj var elimde. Her evde vardır. Dekopajın demir ayağını çıkarttım. Bu şekilde kazanı kesmeye başlıyorum. Pres kazanlar ısıyla birbirine yapıştırılıyor fabrikada. Burada ek yeri var. Oradan kesiyoruz. Keserken arada bir testereyi suyla ıslatın. Benim kovam burada. Evet canlar, kesme işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi buraları sonra temizleyeceğiz güzelce. Ondan sonra bakın şöyle göstereyim. Yaklaşsana. Bak, kazan boşta. Evet. Kazanı kestik. Böyle kestikten sonra altına tahta koydum. Şimdi gel buraya. Buraya gel. Yaklaş. Şimdi direkt buna vurmuyoruz. Çünkü bu yamulursa bir daha kasnağa girmez. Her zaman bir şeye vururken tahtayla vurun dostlar. Bu sayede zarar görmez. Tabii tahta çok iyi değil bu. Başka tahta bakacağım. Evet dostlar, çıktı. Hamurumuz da bu şekilde. Bakın göstereyim. Evet. Burada sıkıntı yok. Birazcık pis sadece. Evet. Önce içerideki mili vurarak çıkartacağız. Sonra dışarıdaki bu mili vurarak çıkartacağız. Evet.
Evet dostlar, çıktı. Şöyle göstereceğim ama. Şöyle gösterelim. Şimdi dostlar, bu içerideki rumman gördüğünüz gibi su aldığı için paslanmış. Özelliğini kaybetmiş. Onun için de bozulmuş ve sallantı yapmaya başlamış. Şimdi dışarıdakini sökelim. Şimdi dışarıdakini söküyoruz. Evet. Evet dostlar. Bu içerideki rumman. Bu dışarıdaki rumman. O da gitmiş. O da bozulmuş. Bu da keçesi. Şimdi keçe almaya gidiyoruz. Keçe aldıktan sonra burayı temizleyeceğiz. Burayı temizledikten sonra yeni rummanlarını takacağız. Ve devam edeceğiz. Bu makine hemen hemen 10-15 yıllık makine. Gayet temiz bakılmış aslında. Yani zaman zaman makineyi boş çalıştırarak temizleme işlemi yapılmış. Bu pislik gayet normal yani 10-15 yıla göre. Tam burada da zarar yok. O da aynı şekilde temiz. Açmışken bütün temizliğini yapacağız. Bu sayede makine ilk günkü gibi tertemiz yıkayacak, koku yapmayacak. Biraz uğraşacağız ama en azından değecek arkadaşlar. Dostlar, rumanları aldım geldim. Bir tane de keçi aldım. 2 tane de rumman aldım. Dünyada iki tane kaliteli rumman vardır. Birisi SFK'dır. Diğeri ise FAK'dır. Bu Alman malı. Özellikle Alman malı kaliteli rumman kullanmak istiyorum ki bir minimum 10 sene 15 sene gider. Zaten o kadar gittikten sonra yaşarsak ölmezsek yeni makine alırız artık. 20 sene 25 sene aynı makine gayet yeterli. Ha, makine bozulmazsa da tekrar rumman değiştiririz, bir şey olursa bir 10 sene daha devam ederiz. Ama eğer Alman malı değil de kötü bir rumman takarsanız 10 sene gitmeyecektir tahminen. Onun için böyle işlerinizde Alman malı rummanı kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Bu arada dostlar, hava şu anda gerçekten yanıyor. Bakın, gölgede olmama rağmen ter içindeyim şu anda. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. İçerik üretiyoruz zor şartlarda. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. O zaman romanlarımızı kazana çakmaya geçelim. Burada gördüğünüz gibi romanın en son gireceği noktada metal var. İç ve dıştaki rummanı bu metale dayanacak şekilde çakacağız sonuna kadar. Eğer sonuna kadar çakmazsak, özellikle içteki rummanı sonuna kadar çakmazsak kazan yerine oturmayacaktır. Onun için rummanın sonuna kadar çaktığımızdan emin olmamız gerekiyor. Rumman çakarken asla buraya ortaya vurmuyoruz. Buraya vurursanız, şuralara gelirse bu bozulur. Yaptığınız işin hiçbir kıymeti kalmaz. Her zaman şu kenardaki metale vuruyoruz ve çakarken buraya karşılıklı, sonra buraya yavaş ve hafif hafif vuruyoruz. Acele etmiyoruz. Rummanı gayet
kaliteli ve sağlam bir şekilde yerine takıyoruz arkadaşlar. Dostlar, şimdi rummanı yerine çaktım. Fakat tam oturmadı. Burası sıfırlandığı için şu anda vuramıyorum. Ne yapacağız? Hemen ya düz bir tornavidayla kenarlarından yavaş yavaş vuracağız. Yerine tam oturacağız. Ya da eski rummanı üstüne koyup yine kenarlarından yavaş yavaş vuracağız ve yerine tam oturtacağız. Bakın, sesi de değişti. Birleştiği için vurduğumuzda tamam diyor, artık ben yerime oturdum diyor. Vurma abi diyor. Evet, gördüğünüz gibi rumman yerine tam oturdu. Şöyle göstereyim. Şuraya, ortaya vurursanız bu rumman bozulur. Bakın, şuralara da vurmadım. Burada bilyeler dönüyor. Evet dostlar, şimdi de iç taraftakini takıyoruz. Yine aynı şekilde yavaş yavaş sağlı sollu karşılıklı vurarak yerine oturtuyoruz. Yine eskisini üste koyup keserle ya da çekişte vurmaya devam edeceğim ve yerine oturtacağım. Dostlar, şimdi eğer kısa çekiciniz yoksa buraya keser girmiyor, rahat vuramazsınız. Ne yapacaksınız? Hemen bir tane tahta bu şekilde vuracağız. Evet dostlar, şimdi keçeyi yerine takacağız. Çamaşır makinesi kazanında özellikle kullanacağınız grez yağı kaliteli olması lazım dostlar. Çünkü hem ısıya hem de suya dayanıklı olması lazım. Yani bugün herhangi bir sanayiye gittiğinizde bu yağdan bulamazsınız. Sanayideki yağlar genellikle suya dayanıksız ve ısı derecesi düşük yağlar oluyor. Yani kötü yağlar oluyor. Bizim çamaşır makinesinde kullanacağımız yağ ise ısıya ve suya dayanıklı olması lazım ki hem yıkama esnasında, atıyorum 60 derecede 90 derecede yağ eriyip akmasın, hem de su yalıtkanlı olması lazım ki buradan suyu geçirip tekrardan bu rumman milini dağıtmasın ve makinemiz zarar görmesin. Onun için hazır açmışken bu kaliteli yağdan almanızı şiddetle tavsiye ederim canlar. Bu yağ 300 ve 350-400 dereceye kadar dayanıklı, akma damlama yapmıyor ve suya dayanıklı. Şimdi keçemizi yağlıyoruz. Keçeyi yağladıktan sonra, yağ ile doldurduktan sonra yavaşça yerine takıyoruz. Kenarlarından yavaşça bastırın. Evet. Şu anda girdi ama biraz keserle destekleyeceğim. Burada keçe biraz içeri giriyor. Eğer vuramıyorsanız eski rummanı tekrardan üstüne koyup kenarlarından yavaş yavaş, hafif hafif vurun ve yerine oturtun. Şimdi keçeyi yerine oturtturduk. Yine yağımızdan parmağımızı alarak önce kenarlarını, önce keçenin kenarlarını bol tutun dostlar, korkmayın. Sonra keçenin
Rummana bakan tarafındaki iç kısmını güzelce yağlıyoruz. Şu kenara gelen kısımları peçeteyle temizledim. Şimdi kazanı takmaya geçebiliriz. Bu gördüğünüz keçeye oturan bölüm dostlar. Burayı da güzelce yağlıyoruz. Evet, şimdi tamburu kazana taktık. Şöyle bir çevirelim. Bakın gayet güzel, stabil bir şekilde dönüyor. Kazanı ters çevirdik. Burada bakın bu tamburun mili. Bu da taktığımız rumman. Bakın bu tamburun mili tamamen rummana girmesi gerekiyor. Bakın. Azıcık bir pay kalmış. Bunu da şimdi çekişte vurarak tam oturtturacağız. Daha önce de dediğim gibi vururken bir tahta koyun ve çekişte ya da keserle tahtaya vurun. Asıl malzeme zarar görmesin. Ben şimdi tahta olmadığı için evde karton koyacağım. Kartona vuracağım. Ve bu sayede asıl malzemeye, ürüne zarar vermemiş olacağım. Şimdi kasnağı takıyoruz. Bu sıkma işlemini yaparken özellikle arkadaşlar bu kasnağa çok kuvvet ve güç uygulamayın. Çünkü döküm gibi ama döküm değil, dandik bir malzemeden hemen yamulabilir, bozulabilir, eğilebilir. Onun için buna çok fazla yük uygulamayın. Yeterli olacaktır. Şimdi üst kapağı yerine koyuyoruz öncelikle. Zaten bakın. Burası geniş. Burası alta gelen kısım. Burası da aynı. Hemen burayı şöyle, zaten oturacağı yerler belli. Burayı böyle ayarlıyorsunuz. Bakın hemen. Evet. Bakın burayı 0'a 0 yapınca diğer tarafları da kontrol edin. Zaten hemen oturmuş oluyor. Birebir yerine oturdu şu anda. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kalemi alıp dört köşesinden çiziyoruz ki biraz sonra silikon sıktığımızda direkt böyle çizgileri üst üste getirip bırakacağız ve vidalamaya geçeceğiz. Dört köşesinden çizdim. Şimdi şöyle hafifçe bir kazanı çeviriyorum. Bakın her yer eşit olduğu için tambur olması gerektiği gibi rahat dönüyor. Bu çizme işlemini özellikle silikon sıkacağımız için şu tamburu ortalamak için kullanıyoruz. Daha kolay, daha pratik oluyor. O zaman şimdi silikon sıkmaya geçelim. Normalde genellikle insanlar, ustalar bu Dyson marka silikonla yapıştırıyorlar bütün kazanı. Ama ben ne yapacağım? Ben önce bu Dyson'la geçeceğim etrafını. Sonra kapatacağım, vidalayacağım. Sonrasında bir yarım saat bekleyeceğim kurumasını. Hareket ettirmeyeceğim. Ondan sonra kazanın dışından plastik kaynağı yapacağım. Bu sayede hem bu koruyacak hem de yapacağımız plastik kaynak sayesinde asla ve de asla su kaçırmayacak ve daha sağlam olacak dostlar. O zaman şimdi sıkmaya başlıyorum. Her tarafına sıktım. Geldim. Bir de buna sıktım. Karşılığına. Şimdi hemen hızlıca yerine oturtacağız ve sıkacağız. Şimdi üst kapağı aldık.
üstünden şöyle tutaraktan çizdiğimiz yerleri birbirine denk gelecek şekilde, evet, soktuk güzelce. Şimdi çizdiğimiz yerleri birbirine denk gelecek şekilde koyuyoruz. Önce buraya koydum. Öbür tarafı salmıyorum şu anda. Evet, onu tutuyorum. Öbür tarafa geçtim. Burayı da çizgiye denk gelecek şekilde koydum dostlar. Şimdi şöyle önce dört bir tarafından azıcık sıkıyorum. Azıcık şöyle silikonlar birbirini tutması için birazcık parmaklarımla sıktım. Şimdi vida atıyoruz. Her 5-6 santimetrede bir vida attım dostlar. Gördüğünüz gibi vidaları sıktıkça iki plastiğin arasına sıktığım silikon böyle dışarı taştı. Şimdi bunları hazır ıslakken fazlalığını alacağız ve silikonu kurumaya bırakacağız yarım saat. Peçete yardımıyla buradan sızan silikonları şöyle fazlalığını alıyorum dostlar. Sonra buradan plastik kaynak yapacağım için bu fazlalığı ben alacağım. Eğer siz plastik kaynağı yapmayacaksanız bırakın bu şekilde kurusun. Böyle temizlemenize gerek yok dostlar. Ben buradan plastik kaynağı yapacağım için bu dış yüzeyin temiz olması lazım ki buraya kaynak yapabileyim. Onun için ben temizlemeye başlıyorum. Fazla silikonları temizledim. Şöyle tamburu bir kere rahat çeviriyorum. Rahat dönüyor mu? Bir engelleme, bir takılma var mı diye. Yok. Operasyon tamam dostlar. Şimdi kurutmaya bırakacağım. Yarım saat, 1 saat, 2 saat artık ne kadar bırakırsanız. Sonrasında dış kaynağı yapacağız. Evet dostlar, şimdi 1 saat ara verdim silikon kuruması için. 1 saat geçti. Şimdi buradan taşan silikonları falçata bıçağı yardımıyla temizleyeceğim. Sonrasında plastik kaynağa geçeceğiz. Kazanın etrafındaki fazla silikonu temizledik. Şimdi elimde şöyle bir paket var. Bu plastik kaynağı diye geçiyor. Plastik kaynağı elektrodu diye geçiyor. Bildiğimiz plastik. 100 liraya bunu internetten alabilirsiniz. Normalde bunu yapıştırmak için yaklaşık 8-10 bin lira bir de makine almanız gerekiyor. Ama ben bunu makine almadan uygun bütçeyle şöyle pürmüz çakmakla kaynak yapıyorum dostlar. Öyle makine almaya da gerek duymuyorum açıkçası. Benim kanalımda genelde uygun fiyatlı tamir ve tasarım videoları olacak. Bu videolardan yararlanmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Önce plastik çubuğu ısıtıyoruz. Ucunu. Şöyle ucunu ısıtıyoruz. Şimdi burayı yapıştırıyoruz, tamam mı? Sonrasında ısıtarak yavaş yavaş yapıştıra bu iki ayrı bölgeyi birbirine yapıştıracağız. Bu sayede hem içine yaptığımız silikon ve plastik kaynağı sayesinde asla su geçirmeyecek. İşlem başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Şöyle yavaş yavaş size göstereyim, sonra hızlandırılmış bir şekilde hemen kaynağımı yapacağım ve makineyi toplamaya geçeceğiz. Evet, başlıyorum. Hemen plastik çubuğun altına, birleşim yerine şu şekilde tutarak her tarafın birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Gayet basit. Gördüğünüz gibi
Plastiğin sonunda pense ya da karga burun kullanın ki eliniz yanmasın değerli dostlar. Plastik yanığı aşırı şekilde can yakıyor ve hemen su toplattırıyor. Canınız bayağı bir hafta 2 hafta yanıyor dostlar. Onun için bu sonlarda pense kullanın. Dostlar şimdi kaynağı bitirdim. Makineyi toplamaya geçiyorum. Şimdi öncelikle borumuzu takıyoruz. Öncelikle buradaki siyah boruyu takıyoruz yerine. Eğer bunu takmazsak her yer su olur canlar. Evet. Bunu şimdi buraya taktık. Bunu buraya takmadan önce şöyle görüyorsunuz yerine cuk oturacak. Fakat ben bunu buradan kesmem lazım. Şöyle azıcık kısa kesiyorum. Olmazsa bir daha kaynak yapacağım. Evet şimdi. Evet canlar. Tırnakları yerine oturttum. Şimdi vidalarını sıkıyorum. Şimdi hortumları takıyoruz. Önce hortumları sokuyoruz. Yavaşça. Hortumları söktükten sonra kelepçelerini pense yardımıyla sıkıp yerine kaydırıyoruz. Evet. Evet. Sıradaki işlem bu plastiği yani körüğü takmakta dostlar. Bunu takarken de bu model için ya da her model için diyeyim. Bakın burada aşağıda delikleri var. Bu delikler aşağı gelecek şekilde takmanız lazım. Çünkü makine çalışırken buraya sıçrayan su körükte kalmıyor bu sayede. Körüğün içinden tekrar kazana akıyor bu delik sayesinde. Onun için bu delikler her zaman aşağı gelecek. Körüğü taktık buraya. Takması çok basit. Zaten yeri var. Gireceği yer belli, çıkacağı yer belli. Şimdi yayı takarken de önce altı kanalı var. Kanalına sokuyoruz. Sonra şimdi kanalına taktım. Buradan hem açtırıyorum hem yayı geriyorum. Uzatıyorum yani. Evet. 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 Bu kadar basit. Kontrol ediyorum. Bu işlem tamam dostlar. Şimdi bunu geri çıkartıyoruz. Bakın. Bakın. Yerine cuk oturdu. Evet arkadaşlar makinemizi kurtardık. Şimdi öyle bir deneme için başlattık. Şu anda suyu görüyor musunuz? Burada. Bol sulu. Sessiz bir şekilde şu anda çalışıyor. Yeni makinelerde bu arada bu kadar su imkanı yok göremezsiniz. Sade köpükle yıkıyor. O da zaten çıkartmıyor. Eski makineler çok iyi. Makinenize iyi bakın diyoruz. Atmayın, satmayın. Tamirini yapın. Tertemiz kullanın. Şimdi azıcık dönsün. Bir sıkmayı alacağım. Onda da sesine bakalım.
Değerli dostlar, makinenin kurulumunu maalesef koyamadım. Nedeni ise burada videonun çekimleri tamamen 7 saat sürdü. Burada da bilgisayarımda yer kalmadığı için ve makineyi bayrama kadar sahibine teslim etmem gerektiği için videonun geri kalan kısmını yükleyemedim, videoyu koyamadım. 2 günlük çekim yaptım ve o sıcağın altında uğraştım, didindim ve videoyu oluşturdum. Video normalde 7 saat olmasına rağmen siz 1 saat izleyeceksiniz. İnanın montajda da 4-5 saat uğraştım. Çok büyük emek var. Onun için videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolar tamamen baştan sona kadar olacaktır değerli dostlar. Görüşmek üzere.